Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte rengarenk artan ipleri değerlendirebileceğimiz güzel bir yelek çalışması yapacağız. Yeleğimin ön yüzlemesini kısa video olarak paylaşmıştım. Yine oldukça beğeni aldı ve merakla beklediğiniz bir çalışma oldu. Yeleğimiz gerçekten oldukça şık, hem kız hem erkek bebekler için yapabileceğimiz, yine böyle rengarenk şık sevenler için güzel bir çalışma. Robamız da yine oldukça şık bir roba tekniği, bakın şöyle görebilirsiniz. Hani bunu tercih etmezseniz farklı bir roba yapabilirsiniz. Aynı sayılarda başlayıp farklı bir robayla da yeleğimizi tamamlayabiliriz. Arka görünümünü de göstereyim arkadaşlar. Bakın ip geçişlerinin olduğu arka görünümü de bu şekilde, gerçekten oldukça güzel bir model. Ben 3 renk kullanmayı tercih ettim. Toplamda 5 alanda renk geçişi yaptım. Sizler 2 renk, yani beyaz yanına bir renk ekleyerek ya da her bölüme farklı bir renk çalışarak da farklı çalışmalar elde edebilirsiniz. Ben yine düğmeleri burada kullandığım renklerden tercih ettim. Böyle gerçekten çok cici bir yelek çıktı ortaya. Yeleğimizi birlikte yapacağız. Şimdi başlayıp ben 79 ilmek başlayarak yaklaşık 6-12 ya da 6-18 ay olarak düşünebiliriz. Böyle minik bir yelek çalıştım. Yani 6 aydan itibaren giyilebilecek bir yelek çalışması. Baby Best ile ördüm arkadaşlar. Arada yaptığımız renk geçişleri de aynı marka ipte olmasına özen gösterelim. Hani artan iplerle diyoruz ama evinizde kalmış tüm artan iplerle bunu yapmamız mümkün değil. Aynı kalınlıkta olan iplerle yeleğimizi çalışacağız. Buralarda yani kalın bir ip tercih ederseniz kaba duracaktır. Daha ince bir ip tercih ederseniz aralarda mutlaka toplama meydana gelecektir. O yüzden aynı kalınlıkta ipler tercih ediyoruz yeleğimizi başlarken. Genelde kartopu Baby One kullanıyorum. Şu an elimde beyaz olarak Alize Baby Best olduğu için Alize Baby Best ve 3 numara şişle yeleğimize başlıyoruz arkadaşlar. 79 ilmek atalım şişimize. Sonrasında 3 diş ya da 4 diş haroşamızı örerek robamıza başlayalım. Evet, ben şişime 79 ilmek attım arkadaşlar. 4 diş haroşamı ördüm. Ayrımlarımı da işaretledim, yaparken kolay olması açısından sizlere de söyleyeyim. 16 ilmek önde var, 11 ilmek kolda var, 25 ilmek de arkada var arkadaşlar. Toplamda 79 ilmek. Şimdi haroşamın 4. sırasını ördüm, henüz arka sırasını tamamlamadım. Burada iliğimizi açacağız. Yaka düşürme tekniği de yapacağımız için, şuradan geri dönüş yapacağımız için 4. sıramı tamamlamadım. Başlayalım birlikte. Kolay bir roba, yani bir sıra yaptığımızda devamını getirebileceğiniz robalardan bir tanesi. Şöyle iliğimizi açalım hemen. Ben 4 ilmek örüp açmayı tercih ediyorum. İliğimiz çok kenara yakın olmasın ki arkadaşlar. İliği açıp kapattıkça patlarda uzama meydana gelmesin diye. 4 ilmeğimi ördüm, artırdım. İkisini birlikte örerek kesiyorum. Arka haroşamızı örmeye devam ederim. Ben işaretleyici dediğim gibi taktım ama sizler sayarak da şimdi birlikte yapacağımız için ihtiyaç duymayabilirsiniz. Ben daha kolaylık olması açısından şöyle bir yerlerimi belirttim. 16 ilmeğimiz vardı arkadaşlar. 12 ilmek kalana kadar örmeye devam edelim. Robamızın arka sırasını, yani şurada 14 ilmeğimiz var, 16 ilmeğimiz vardı. 12 ilmek kalana kadar, yani şuraya kadar örmeye devam edelim. Evet, 2 4 6 8 10 12 ilmek var şu anda sol şişimizde. Hemen geri dönüş yapıyoruz arkadaşlar. Burada yaka düşürme işlemi uyguluyoruz ta ki 7 ilmek kalana kadar kenarda. Başlıyorum örgüme. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın, örmeden aldım. Şu şekilde alıp ipimi öne alıyorum. Bakın şurası bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Tekrar göstereyim isterseniz. Bunu da yapmamızın sebebi, birçok arkadaş burada yaka düşürmelerde delikler meydana geliyor diye birçok kez söylemişlerdi. Yani o yüzden çok tercih etmeyebiliyorlar. Bu şekilde yaptığımızda hiçbir delik görüntüsü olmuyor. Şöyle bir kez göstereyim. Bunun ayrıca videosunu çektim arkadaşlar. Bundan önceki videomda daha detaylı olarak bulabilirsiniz. Bu tekniğin yapımını daha net ve daha detaylı anlatmıştım. Hemen oraya geçerek de izleyebilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ördüm. Yani şu anda 14 ilmeğim var. Artırma tekniğime geçiyorum. 2 ilmeğime şişimi geçirdim. Bir kez ördürdüm. Henüz çıkarmadım. Üzerini bir kez daha doladım. Tekrar ördürdüm.
Yani 2 ilmeğe giriş yaptık, 3 ilmek oluşturduk, 1 ilmek artırmış oluyoruz arkadaşlar. Rıbamız bir kez artmış oluyor. Buna gerek duymuyorum artık. Şimdi koldaki artırmamı yapacağım. İlmeğimi bu kez çeviriyorum sola doğru. Aynı şekilde bir kez ördürdüm. Henüz çıkarmadım. Üzerini doladım. Bir kez daha ördürdüm. 2 ilmeğimizi örmüş olduk kolumuzdan. Devam ediyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İkişer ilmekle arkadaşlar işlem yapıyoruz. Orada 7 ilmeğimiz kalmış gibi düşünebiliriz. 2 ilmekle bakın artırmamı yaptım kolda. Yine aynı şekilde şöyle esnetebilirsiniz. Öncelikle sağa doğru batışımı yaptım. Bir kez doladım, ördürdüm. Yani doladım derken bir ilmeğimi ördürdüm. Üzerine doluyorum. Bir kez daha ördürüyorum. 2 ilmekten 3 ilmek elde ediyoruz. Ayracımı yine çıkarıyorum. Sizler devam edebilirsiniz kullanmaya. Kullanıyorsanız. İlmeğimi çevirdim. Arka bölümü artırıyoruz. Ördürdüm. Bir kez doladım. Tekrar bir kez daha ördürdüm. Aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet bakın 2 ilmeğim kaldı yine arkada. Artırdım. Pardon, bir kez ördüm. Artırıyorum. Aynı yere tekrar giriş yapıyorum. Böyle ayraç takmadıysanız eğer kafanız karışmasın arkadaşlar. Şöyle bir özetleyeyim. 25 ilmeğimiz vardı arkada. 2 ilmekle burada işlem yapıyoruz. Yani artırma tekniğini arada 21 ilmek örüyoruz. Tekrar 2 ilmekle işlem yapıyoruz. Toplamda 25 ilmeğimiz vardı arkada. Ben işaretleyici taktığım için hani direkt hemen başlıyorum. Sizler takmadıysanız eğer, yoksa da küçük ipler bağlayabilirsiniz bu aralıklara. Daha rahat yapacaksınızdır ilk sıranızı. İlmeğimi çevirdim. Artırdım. Bir kez daha ördürdüm. Kolu örmeye devam ediyorum. 7 ilmek. ...11 ilmek demiştim. 2 ilmeği burada kullandık. 7 ilmek ördüm. Tekrar 2 ilmeğimle artırmamı yapıyorum. Bir kez doladım. Tekrar örüyorum. Tamamlıyorum. Şöyle görselimi biraz daha yaklaştırayım. Son artışımızı yapalım. İlmeğimi çeviriyorum. Bir kez ördürdüm. Bakın. Doluyorum. Bir kez daha ördürüyorum. Buradan da 2 ilmek ilave ediyorum. Yine bakın 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeğimiz var. Bir yerde muhtemelen pardon 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğimiz var. Şurayı saymamışım. Geri döndüm. Burada da bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bunu da yine yaka düşürme tekniğinde açıklık olmasın diye bakın arkaya doğru aldım ipimi. Ters örmeye devam ediyorum. Artırdığımız ilmekler bakın 3 ilmek olmuştu. Bunları da tek tek sırasıyla arka sırada ters örüyoruz. Hızlıca sıramı tamamlıyorum. Şurada bakın 12 ilmeğimiz vardı. Bu kez 10 ilmek kalana kadar örmeye devam ediyoruz. Şöyle son artırmamı öreceğim arkadaşlar. Bakın birini ördüm. Son artırdığım ilmeğimi de ördüm. Burada bakın ilk ilmeğimizi şöyle aktararak almıştık. Bunu bu şekilde örüyoruz. Dönüş yaptığımız yerdeki ilmeğimizi. 2 ilmek ilave ediyorum yine örgüme. Sol şişimde 12 ilmeğim vardı. Şu anda 10 ilmeğim kaldı. Tekrar geri dönüşümü yaptım arkadaşlar. Bakın ilmeğimi alıyorum örmeden. Bu şekilde alıp tekrar düz örgü öreceğim için ipimi öne geçiriyorum. Devam ediyorum örmeye. 3 ilmek
ördüm. Burası bakın bizim şöyle çiçek gibi görünüyor. 3 tane artırma yaptığımız ilmeğimiz. Bir ilmeğini örüyorum. 2 ilmeğiyle yine artırma yapıyorum. Artırdım. Burada yine görebilirsiniz, bakın 1 2 3 olarak görünüyor. Bunun bir tanesi örülecek yine. Öncelikle 2 ilmeğiyle artırmamızı yapıyoruz. Devam ediyorum. Artık sayma işlemine gerek yok. Şöyle görebiliyoruz. Bakın artıracağımız yeri. Şurası tam ortası oluyor. 3 3 olarak görebiliyoruz. İlk sırayı atladıktan sonra. Hemen hızlıca düz ilmeklerimi örüyorum. Bu üçlüyü gördükten sonra bir ilmeğimizi düz örüyoruz. Ördüm, artırdım. Bir kez daha ördürdüm. Sol tarafı yapıyoruz. Şimdi ilmeğimizi çevirdik. Bir kez ördürdüm. Tekrar doladım. Tekrar ördürüyorum. Aradaki ilmeklerimizi düz olarak hızlıca örmeye devam ediyoruz. Şöyle hemen ipimi düzeltiyorum. Devam ediyoruz örmeye. Düz örgülerimi hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Sizler durdurarak ilerletebilirsiniz videoyu. Evet, bakın 3 ilmeğin bir tanesini ördüm. 2 ilmekle sağa doğru bir ördürdüm, bir doladım, bir tane ördürdüm. Soldaki ilmeğimi de sola doğru affedersiniz, ördürdüm, tekrar doladım, ördürdüm. Kalan aradaki ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. Kusura bakmayın arkadaşlar, sesim birden değişti. Bir tane örüyorum arkadaşlar, yine hemen sağa doğru kesimimi, yani hem kesiyoruz öyle düşünebilirsiniz, hem artırıyoruz. Yine ilmeğimi çevirdim. 2 ilmeğe birlikte giriş yaptım. Bir ördürdüm, çevirdim. Bir tane daha, yani doladım, bir tane daha ördürdüm. Şimdi burada yine bakın 1 2 ilmeğimi ördüm. Bu ilmeği de bakın şöyle görebilirsiniz. Yine 2 olarak, yani 2 ilmek gibi görünüyor. Öyle şöyle söyleyeyim, 2 ilmek değil ama bu şekilde normal ördürüyoruz ikisini birlikte. Buradan yine 2 ilmek şişime ilavemi yaptım. Bakın dönüş yaptığımız yerler gerçekten hiç belli değil. Normalde burada bir çıkıntı ya da delik olması gerekiyor. Yani normalde oluyor. Bu şekilde yaptığımızda olmuyor arkadaşlar. Yine ilk ilmeğimi bakın örmeden aldım. Şöyle görebiliyorsunuz. Normal ters örmeye devam ediyoruz. Yine bir sonraki dönüş yerine kadar şöyle görebilirsiniz. Ben şuralarda tekrar videomu açacağım arkadaşlar. Ters örmeye devam edelim. Evet, arka sıramızı örerek devam ettik. 10 ilmeğimiz kalmıştı arkadaşlar. Son 3 olarak ben tamamlayacağım artık. Şurada bakın, şu bizim dönüş yaptığımız ilmeğimiz. Bunu bu şekilde örüyoruz. 1 2 3 ilmek ilave ediyorum. Yani 2 1 şeklinde de dönüş yapabiliriz ama çok uzatmayacağım. 2 4 6 7, 3 ilmek aldığımızda 7 ilmeğimiz kaldı. Burada düşürme işlemimiz tamamlandı. Yaka düşürme işlemimiz. Yine ilmeğimi alıyorum. Bakın şu şekilde ipimi çektiğimde böyle oluyor zaten. Devam ediyorum.
artırma yerine kadar. Yine bakın şöyle görebilirsiniz. Burası birkaç sıra sonra ortada zaten bir çizgi gibi görünüyor arkadaşlar. Bakın şöyle. O yüzden hani çok karıştırmanız da mümkün değil. Şöyle daha yakın göstereyim. Bakın 3 ilmek. Bunun öncelikle bir ilmeğini örüyorum. 2 ilmekten 3 ilmek elde ediyorum. Her sırada bir artış yapmış oluyoruz. Normal klasik robalarımız gibi. Sola doğru da yaptım işlemimi. Evet, devam ediyoruz. Yaka düşürme tekniğimiz tamamlandı arkadaşlar. Sizler de artık rahatlıkla örebilirsiniz, devam edebilirsiniz. Şöyle burada da son dönüşümüzü yapacağız. Bakın 3 ilmek ilave ettiğimizde 7 kenar patımız kalacak. Sonrasında satır başına kadar robamızı örmeye devam edeceğiz. Düşürme işleminde bakın şu şekilde görebilirsiniz. Gerçekten oldukça düzgün ve kusursuz bir dönme işlemi yapıyoruz. Şimdi robamızı örmeye devam edeceğiz. Buradan şöyle sayabilirsiniz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde sayarak toplamda 19 artırma olduğunda haroşamıza geçeceğiz. Haroşamızda bir kez bir sıra gizli artırmaya devam edeceğim arkadaşlar. Yine orada tekrar bir hatırlatma yaparım. Sonrasında robamızı tamamlayıp modelimize geçeceğiz. Robamızı örmeye devam edelim 19 sıra olana kadar. Evet arkadaşlar, robamızı 19 artırma olana kadar örmeye devam ettim ve robamız tamamlandı. Haroşaya geçerken bir kez artırma yapacağımı söylemiştim. Dilerseniz artırma yapmayabilirsiniz de ben bir kez şurada artırma yapmayı düşünüyorum. Artırma yapmazsanız kol altında biraz daha fazla bir ilmek artırırsınız arkadaşlar. Bunu da yine kol beden ayrımına geldiğinde tekrar hatırlatırım. Beden sayısını vereceğim zaten. Beden sayısını verdiğimde kol kesimini yaptıktan sonra ne kadar gerekli onu kol altında artıracağız. Şimdi tüm ilmeklerimi haroşaya çeviriyorum artık. Robam tamamlandı. Önlerde şu an 35 ilmeğimiz var arkadaşlar. Sizler de kontrol edin. Yani eksik ya da fazla olması dediğim gibi çok bir problem değil. Bunu kol kesimini yaptıktan sonra kol altında artırma yaparak yani 3 olur, 5 olur, 6 olur, 7 olur. Beden sayımızı kol altında ayarlayabiliriz. Bazen hani aynı sayılarda başlamamıza rağmen farklı sayılar bu robada çok mümkün değil ama farklı robalarda bazen eksik ya da fazla sayı çıkmış olabilir. Çok problem değil bunlar. Dediğim gibi beden sayısını verdiğimde kol altından gerekli artırmaları yaparak aynı sayıya ulaşabilirsiniz. Şimdi şöyle ayrım yaptığım yerin tam ortasına geldim. Burada bir tane gizli artırma yapıyorum. Kol altındaki artırmam daha az olsun diye arkadaşlar. Çok fazla gerekmesin kol altında artırma diye. Normalde bunu da hep uyguluyorum. Hatta bazen farklı artırma tekniklerinde bir buradan bir buradan da yani şöyle ortada 2 ya da 3 ilmek yapıp sağından solundan artırdığımız artırmalarda yine artırmaya devam edip 2 kez artırma yapıyorum. Yine her bu noktaya geldiğimizde bir kez artırma yapalım haroşamızda. Sonraki 2 sıramızı normal örelim arkadaşlar. 3 diş haroşamızı da tamamlayalım. Haroşamızın arka sırasına geldiğimizde kol beden ayrımını yine birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar, robamızın haroşasını da tamamladık. 3 diş haroşamı ördüm. Henüz arka sırasını tamamlamadım. Burada kol ve beden ayrımlarını yapacağız. Şöyle ben işaretleyicilerimi taktım. Önlerde 36 ilmek var. Kollarda 49 ilmek. Arkada 65 ilmek var arkadaşlar. Zaten ayrım yerimizi de şuralardan ayarlıyoruz. Yine sayı olarak da bu şekilde ayarlayıp işaretleyebilirsiniz. Bizim bedendeki örneği kurmak için 145 ilmeğe ihtiyacımız var. Kol altında 4'er ilmek artırdığımızda bu sayımız tamamlanıyor arkadaşlar. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Önlerde 36, arkada 65 ilmek var. Toplamda 137 ilmeğimiz oluyor. 8 ilmek de artırdığımızda 145 ilmeğe ulaşmış oluyoruz. Daha büyüğünü yapmak isterseniz 10 ve katları şeklinde de model sayınızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi bir kol ve beden ayrımını birlikte yapacağız. Her yelekte gösteriyorum. Biraz farklı yapıyorum kol beden ayrımını. Bir tanesini birlikte yaptığımızda diğerini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ya da
Normalde nasıl yapıyorsanız kol beden ayrımını, kol kesimini yaptıktan sonra 4'er ilmek artırıyoruz. Toplamda 8 ilmek artırarak kol beden ayrımını tamamlıyoruz. Şöyle arka sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Bir ön bir kol örerek böyle işaretleyicime kadar geliyorum. Şöyle görebilirsiniz. Bir önü bir kolu örerek kol beden ayrımına başlıyoruz. Evet, şöyle son ilmeğimi de örüyorum arkadaşlar. Şöyle bir önü bir kolu tamamladım. Şimdi geri dönüyoruz. 3 diş haroşamız da tamamlanmış oldu. Geri döndük. Burada kol kesimini yapıyoruz. 2 ilmek örüyorum. Birine geri takarak bu şekilde klasik kesme yöntemiyle oldukça rahat bir kesim yapıyoruz yine kolda. Kol ağzı daralmasın diye arkadaşlar. Gergin kasmamaya, yani gergin kesmemeye de dikkat ediyoruz. Her kolda olduğu gibi. Şöyle bakın, oldukça esnek bir kesim. Çok bol alıp da ilmeklerimizin de hani kötü görünmesini istemiyoruz. Aynı ayarda kol kesimini yapıyoruz. Burada ben sarı işaretleyicime kadar kesmeye devam edeceğim. Sol şişimizde 36 ilmek kalana kadar kesmeye devam edelim. Evet, şu an 3 ilmeğim var kesmem gereken. Bir, iki. Şimdi şişimdeki ilmeğimi de kesmem gerekiyor. Son olarak onu da takıyorum. Kesiyorum. Yine kontrolünüzü yapın arkadaşlar. 36 ilmeğiniz var mı sol şişinizde? Kontrolünüzü yaptıktan sonra tekrar geri dönüyorum. 4 ilmek artıracağımı söylemiştim. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimi artırdım. Tekrar şimdi birleştirme işlemi yapacağız. Burada bakın, dönerken kestiğimiz yer böyle çıkıntı gibi duruyor. Bunun olmasını istemiyoruz. Şöyle ilk kestiğim ilmekten tekrar göstereyim. Şişimi alıyorum. Bunu keseceğim ilk ilmekle, öreceğim ilk ilmekle birlikte ördürdüğümde artma ya da eksilme olmuyor örgümüzde. İlmeğimizi artırdık. Şöyle biraz zor olabilir, bunu esnetiyoruz. Şu ilmeğimizle birlikte ördürüyoruz. Biraz dediğim gibi zorlanabilirsiniz. Birkaç kez denediğinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. 2 ilmek daha örüyorum. Şimdi tekrar geri dönüyorum arkadaşlar. Burayı devam edebilirsiniz. Yani muhtemelen birçoğunuz devam ediyorsunuzdur ama şimdi bir sonraki sırada model kurulumu yapacağım için buraya bazen model denk gelebiliyor. O yüzden burayı şimdi bir sıra ördürüyorum arkadaşlar. Bu şekilde gerçekten çok düzgün kol altları hazırlamış oluyoruz. Bakın, burada da ilmek uzaması yok. Yine ters olarak, yani ben haroşamı ters ördüğüm için artırdığım ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. 4 ilmeğimi ördürüyorum. Yine kenarda da bakın, artırdığımız ipimiz şöyle bir uzama, yani ipimizde uzama meydana geliyor. Bunu da ördürdüğümüzde yine kol altında hiç sevmediğimiz görüntüler oluyor. Bunu da ben zamanla geliştirdim arkadaşlar. Bu şekilde, yani ters örüyorsanız bu şekilde, düz örüyorsanız ters örüyorsanız bu şekilde alıp yine ikisini birlikte ördürdüğünüzde burada da şöyle 2 ilmek de buradan ilave edeceğim. Her iki tarafta da daha muntazam, daha düzgün kol artırması yapmış oluyoruz. Şimdi yolumuza normal devam edeceğiz arkadaşlar. Kol artırmamızı, kesmemizi tamamladık. Örmeye devam edeceğim. Diğer kolu özetleyeceğim şöyle. Arkayı örüyoruz. Yine diğer kolu da örüyoruz. Öndeki ilmeklerimiz kalıyor. Geri dönüyoruz. Aynı diğer kolda olduğu gibi koldaki ilmeklerimizi kesiyoruz. Geliyoruz geri, 4 ilmek artırıyoruz. Birleştirme işlemini yapıyoruz. Yine 4 ilmeğimizi örüyoruz. Geri dönüp sıra başına kadar tamamlıyoruz. Her iki kolumuzun da kol kesimi ve artırmasını bitirmiş oluyoruz. Sonrasında model kurulumuyla devam edeceğiz.
Her iki kol kesiminde aynı şekilde yaptık arkadaşlar. 4'er ilmek kol altında artırdık. Ben yine kontrolümü yaptım. Şişimde 145 ilmeğim var. Siz de yaparsanız iyi olur. Eksik ya da fazlanız varsa yine model kurulumunda ayarlayabilirsiniz. Modelin yapımına geçiyoruz. İlk 4 sıramız beyaz olacak arkadaşlar. Bakın şöyle görebilirsiniz. 4 sıramızda renk geçişi yapmıyoruz henüz. Bu da örneği daha kolaylaştırıyor. Yani her sırada yapmadığımız için renkli örmek biraz tek renk örmek gibi değil tabii ki. Biraz daha zor oluyor arkadaşlar. Yani zor derken biraz daha oyalayıcı, zaman alıcı olabiliyor. O yüzden aralarda yaptığımız için örnek çok da keyifli gidecek bu şekilde. 7 kenar patımı haroşa örgü olarak örgüme başladım modelime. Bir ilmek düz örüyoruz. Bir artırıyorum. İlmeğimi çeviriyorum sola doğru. İkisini birlikte örüyorum. Arada 5 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. Bu kez ilmeğimi çevirmiyorum ama bu şekilde sağa doğru kesiyorum. Bir baklavamız tamamlandı bu şekilde. Artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Artırıyorum. Yine ilmeğimi çeviriyorum. Sola doğru kesiyorum. Arada 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. Yine sağa doğru kesiyorum. İkinci dilimim tamamlandı. Tekrar artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Artırıyorum. İlmeğimi çeviriyorum ve kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Sağa doğru kestim. Artırdım. Bakın burayı hazırladığımız için arkadaşlar bu şekilde rahatlıkla modelimizi kurabiliyoruz. Artırdım. Bir düz ilmek ördüm. Tekrar artırdım. İlmeğimi çevirdim. Kestim. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Şöyle sağa doğru kestim. Model üzerinde yine şöyle anlatayım arkadaşlar. Daha rahat anlaşılır olsun diye. 7 kenar patımı ördüm. 1 ilmek düzle başladık. Artırdım, kestim. 5 ilmek düz ördüm, kestim. Artırıyorum, 1 ilmek düz örüyorum, artırıyorum, kesme işlemini yapıyorum. Arada 5 düzüm var. Sağa doğru kesiyorum. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Biraz daha seri bir şekilde birlikte sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Artırıyorum. Bir ilmek düz. Artırıyorum. İlmeğimi çevirdim. Kestim. 1, 2, 3, 4, 5. İlk sıramızı birlikte yapalım. Sonrasında sıra başını anlatacağım. Devam edeceğim. Artırdım. Bir ilmek düz. Artırıyorum. İlmeğimi çevirdim ve kestim. 1, 2, 3, 4, 5. Sağa doğru kesimimi yaptım. Artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Artırıyorum. İlmeğimi çevirdim. Kestim. Klasik küçük baklava dilimimiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Sağa doğru kestim. Artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Artırıyorum. Başta yavaş olarak anlattım. Orayı aynı şekilde devam edebilirsiniz. Biraz hızlıca örüyorum arkadaşlar. Bir sıra olduğu için 5 düzümü ördüm. Sağa doğru kestim. Artırdım. Bir düz artırdım. İlmeğimi çevirdim. Kestim. 1, 2, 3, 4, 5. Sağa doğru kestim. Artırdım. Bir düz artırdım. Sola doğru kestim. 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle sağa doğru kestim. Artırdım. Bir düz artırdım. Sola doğru kesiyorum. 1,
2, 3, 4, 5. Yine sağa doğru kestim ve baklava dilimim kapandı. Son sıralarımız, artık son ilmeklerimiz. Artırdım, bir düz ördüm, artırdım, ilmeğimi çevirdim ve kestim. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Sağa doğru kestim. Son, artırdım, bir düz, tekrar artırdım, ilmeğimi çevirdim, kestim. 1, 2, 3, 4, 5. Sağa doğru kesimimi yaptım, artırdım, bir ilmek düz. Bir ilmek düzle başlamıştık arkadaşlar. Bakın, bir ilmek düzle tamamladık sıramızı. Kenar haroşamızı yaparak tamamlıyoruz. Örgümüz boyunca arka sıralarımız tamamen ters örgü olacak arkadaşlar. Haroşalarımızı ters de düz örüyorsanız orayı ayarlıyorsunuz. Diğer ilmeklerimiz tamamen ters örgü. Ters örgümüzü tamamlayalım. İkinci sıramızla devam edelim. Evet, ilk sıra kurulumumuzu yaptık. Bundan sonrası daha kolay arkadaşlar. Model yerleri belli olduğu için devam ediyoruz. Yine 7 kenar patımızı örerek başlayacağız modelimize. Daha önce baklava modeli çalıştıysanız zaten hani şu yarım dilimi rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir ilmek örmüştüm. Bakın, şimdi 2 ilmek örerek başlıyorum. 2 düz artırıyorum. Yine ilmeğimi çeviriyorum ve kesiyorum. 5 ilmeğim vardı. Kestiğim için 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Sağa doğru kesiyorum. Artırdım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Artırdım. İlmeğimi çevirdim ve kestim. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Yine bakın, keseceğimiz yer zaten belli. Sağa doğru kestim. Artırdım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Artırıyorum. İlmeğimi çevirdim, yine sola doğru kestim. 1, 2, 3. Sağa doğru kesimimi yaptım. Artırıyorum. Arada 3 ilmek düzüm var. Ördüm, artırdım. İlmeğimi çevirdim ve kestim. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Sağa doğru kestim. Artırıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Bu sıramızda bu şekilde arkadaşlar. Devam edeceğiz yine aynı şekilde. Şöyle göstereyim. Artıracağım. İkisini birlikte öreceğim. 3 ilmek düz. Yine ikisini birlikte keseceğim. Artırıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Artırıyorum. Burada kesme işlemi yapıyoruz. Burada artırma işlemi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yine aynı devam edeceğiz. Kenarda kesme, artırma ve 2 ilmek düzle sıramızı tamamlıyoruz. Arka sıramızı söylemiştim, tamamen ters örgü. Sıramızı tamamlayalım. 3. ajur sıramızla devam edelim. Evet, 3. sıramızla devam ediyoruz. Az çok hani modelin mantığı da belli oldu arkadaşlar. Ajurlarımızı kapatarak baklava dilimini yapmaya devam edeceğiz. Burada bir ilmekle başlamıştık. Şu an 3. sırada 3 ilmeğimiz var kenarda. Kenarda her zaman yarım dilimimiz oluyor arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Bakın, bu büyük bir bütün bir baklava dilimi. Kenardaki yarım bir baklava dilimi. 3 ilmeğimi ördüm, artırdım. İlmeğimi çevirdim, kestim. Bir ilmek düz örüyorum artık. Son bir ilmeğim kaldı. Yine bir ilmek örüp sağa doğru kestim. 3 ilmek ördüm, artırdım, bir kestim, bir düz ördüm, bir kestim. Aradaki ilmeğimiz, bakın, bir ilmekle başlamıştık. Şu an 5 ilmek düz var arada. 5 ilmeğimi ördüm.
Tekrar artırıyorum. İlmeğimi çeviriyorum. Kesiyorum. Bir düz ördüm. Yine sağa doğru diğer kesimimi yaptım. Artırdım. 1, 2, 3, 4, 5. Artırıyorum. İlmeğimi çeviriyorum ve kesiyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek kes. Bu sıramızda yine oldukça kolay bir sıra. Şöyle birlikte son kez yapalım. Artırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle göstereyim. Artırıyorum. İlmeğimi çevirdim. Öncelikle sola doğru kestim. Bir düz ördüm. Bu kez de sağa doğru kestim. Bu şekilde devam ediyoruz. Kenarımız yine yarım dilim olduğu için şöyle yine göstereyim. 2 ilmeği kesiyoruz, artırıyoruz. 3 düz ile 3 düz haroşa ile sıramızı tamamlıyoruz. Bir sonraki sırada sıramız, yani şurası bitmiş olacak. Ajurlu sıramız bitmiş olacak. Bir sonraki sırada renkli sıralara geçeceğiz arkadaşlar. Yine sıramızı tamamlayalım ve devam edelim. Evet, 4. sıramızla devam ediyoruz. Yani arka sıraları saymazsak şöyle ajurun 4. ve son sırasıyla devam ediyoruz. Az çok bu sırayı zaten tahmin ediyorsunuz. 3 ilmeğimiz kalmıştı. Hepsini keserek bitireceğiz. Bir yarım dilimimizi, 7 kenar ilmeğimi ördüm. Kenarda da 4 düz ilmeğim var artık. Şöyle görebilirsiniz. Artırıyorum. İlmeğimi çeviriyorum. Üçünü birlikte alarak kapatıyorum baklava dilimini. Tekrar artırdım. 7 ilmek düz örüyorum. Yani saymamız da gerekmiyor aslında. Şöyle artırma yerine kadar düz olarak ilerliyoruz. Artırıyorum. İlmeğimi çevirdim ve kestim. Artırdım. 7 ilmek örüyorum. Artırıyorum. Üçünü birlikte alıyorum. Son kez gösteriyorum. 7 ilmeğimizi örüyoruz. Artırdım. İlmeğimi çeviriyorum. Üçünü birlikte örüyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Kenarını yine göstereceğim. Üçünü birlikte ördükten sonra artırıyoruz. Düz 4 ilmek düz örüyoruz ve haroşayla sıramızı bitiriyoruz. Renkli iplerimize geçiş yapacağız. İplerimizi hazırlayalım. Bir sonraki sırayla devam edelim. Evet arkadaşlar, renk geçişi yaptığımız sıraya geldik. Bu kez bu renklerden tercih ettim. Bakın, pembe, sarı ve mavi. Burada da yine nar çiçeği, yeşil ve sarı tercih etmiştim. Sizler istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Sadece burada bir renk de tercih edebilirsiniz. 5 renk bölümü vardı. Söylediğim gibi 5 renk de tercih edebilirsiniz. Yani 2 renk daha ilave edip artan iplerinizden her türlü yapmak mümkün. Ben yine pembe rengimle başlayacağım. Şöyle öncelikle renk yapacağımız bölüme gelelim. İpimizi ekleyelim. 7 kenar patımla yine başlayacağım örgüme. Burada baklava dilimine ara veriyoruz arkadaşlar. Öyle söyleyelim. Hemen peşinden yapmıyoruz. Ara veriyoruz. Sonrasında yine baklava örgüsüne devam ediyoruz. 7 kenar patımı ördüm. 1, 2, 3, 4 ilmek daha örüyorum. Yapacağımız 3 ilmekte arkadaşlar şöyle görebilirsiniz. 1 ilmek kalmıştı. Bunun sağındaki ve sonundaki ilmek olarak düşünebiliriz. Şöyle 3 ilmeği renkli ipimizde öreceğiz. Onun için de ipimi şöyle beyaz ipime bağlayarak sabitliyorum. Biraz uzun bırakıyorum ki sonrasında hani ipimizi temizlerken onu rahatlıkla hani arka tarafa yedirelim ve sabitleyelim. Pembe ipime geçiş yaptım. Beyaz ipim burada. Bağladım, sıkıştırdım. Dibine kadar getirdim örgümün. 3 ilmek ters örüyorum pembe ipimle. 1, 2, 3. İpimi aldım. Şimdi beyaz ipimle devam edeceğim.
Burada önemli olan renk geçişlerinde oldukça ipimizi rahat bırakmak arkadaşlar. Şu şekilde ördürdüğümde, mesela bu şekilde ördürdüğümde mutlaka kasmalar meydana gelecektir. En önemli püf noktası birincisi ipimizin aynı kalınlıkta olması. İkincisi, hatta ben şu şekilde ayarlıyorum. Örgümü şöyle esnetiyorum, rahatlatıyorum ilmeklerimi. Bu şekilde geçişimi yapıyorum. Bakın oldukça rahat bırakacağım. Beyaz ipimi görebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek beyaz ipimle ördüm. Şöyle ipimi bıraktım. Pembe ipim, bu daha önemli çünkü arkadaşlar daha uzun mesafede pembe ipimiz yürüyecek. Burada yine çok rahat bir şekilde aldım ipimi. Hatta şöyle bir miktarda rahat bıraktım. Çok gerdirmeden ilk ilmeğimizi özellikle örüyoruz. 3 ilmek. Şöyle bakın, kontrol edelim. Şu esneme payını mutlaka verelim arkadaşlar. Yoksa hani benim örgüm olmadı, topladı derseniz tek sebebi bu olacaktır. Yine pembe ipimi bıraktım. Beyaz ipime geçtim. Burada mesafe kısa olduğu için hani bunu ayarlamak daha kolay arkadaşlar. Hemen bakın rahatça ördürüyorum. İpim de oldukça rahat. 7 ilmek düz. Şimdi bakın, örgümü öncelikle ilmeklerimi açtım ki hani şu mesafeyi daha rahat ayarlayabileyim. Bir miktarda yine şöyle bırakıyorum. İlk ilmeğimi örerken de dikkat ediyorum ki hani ipimi çekmeyeyim. Orada bıraktığım ip geri gelmesin. 3 ilmek pembe ipimle ördüm. Şöyle biraz daha yakınlaştıracağım görüntümü. Tekrar beyaz ipime geçiyorum. Dediğim gibi burada mesafe kısa. Sadece bakın rahat ördürüyorum, hani çok gerdirmeden. Bu yeterli oluyor. Pembe ipimdeki mesafe biraz daha uzun olduğu için ona biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. 7 ilmek beyaz ipimle ördüm. Bakın esneklik payı hepsinde var arkadaşlar. Bakın istediğim kadar esniyor. Bu demek değil ki çok aşırı bol bırakalım ama şu örgünün esneyeceği kadar bir mesafe bırakalım. Onun için şöyle şurayı biraz şöyle yapsam bu açıldığında yeterli gelmeyecek. Şöyle bir miktar, hani ben kendim bu şekilde ayarladım. Sizler farklı şekillerde ayarlayabilirsiniz. Şöyle esnettim örgümü, ipimi aldım. İlk ilmeğimi de çok rahat bir şekilde ördürüyorum ki verdiğim şu mesafe gerilmesin tekrar. 3 ilmek pembe. Bu şekilde ipimizle geçiş yaptık arkadaşlar renkli ipimize. Püf noktalarını ve detaylarını söyledim. Bu şekilde 3 sıra öreceğiz. 3 diş olana kadar öreceğiz. Alıyorum ipimi. Oldukça rahat bir şekilde ördürüyorum. Pembe ipimi bıraktım. Beyaz ipime geçiyorum. Yine bakın ip bolluğunu ayarlayarak 7 ilmek düz örüyorum. Tekrar pembe ipimi alıyorum. Örgümü rahat bir şekilde alıyorum. Ters olarak 3 ilmek örüyorum. Beyaz ipime geçiyorum. Bu hem zor gelebilir hem de keyifli arkadaşlar. Zaten 3 sıra yapıyoruz. 4 sıra normal örüyoruz. Beyaz ipimizle 7 ilmek düz örüyoruz. Pembe ipimize geçiyoruz. 3 ilmek düz örüyoruz. Birkaç tane yaptıktan sonra çok rahat ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın ip esnekliği yerinde. Bu şekilde örmeye devam edelim sıra sonuna kadar. Yine arka sırada devam edeceğiz. Burada zaten kenar örgümüz yok. Son olarak 3 ilmeğimizi renkli öreceğiz. Kenar ilmeklerimiz beyazla devam edecek.
Evet, ilk sıramızı tamamladık. Bakın yine arkadan da kontrol edebiliriz. Benim yaptığım oldukça esnek. Bakın sonuna kadar esniyor. Bu şekilde yapmanız yeterli ama hani tüm sıraları esnetirseniz, bir sırada gerdirirseniz ilmeklerinizi yine mutlaka toplama olacaktır arkadaşlar. Buna özen gösterelim. Şimdi arka sıramıza geldik modelimizin. İpler de hani şu şekilde biraz yorabilir bizi. İpleri sürekli birbirinin üzerinden atlattığımız için ama dediğim gibi 1-2 sıra zaten keyifle yapılacak bir model. Arka sıraya geçtim. Yine öncelikle beyaz olan bölümümüzü örüyoruz. Kenar patımız ve diğer ilmeklerimiz. Arka sırada yine aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Pembe rengi pembe, beyaz rengi beyaz olarak. Evet, ördüm. Şimdi pembe ilmeklerime geldim. Beyaz ipimi bıraktım. Pembe ipimi alıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Arka zaten tamamen ters örgü arkadaşlar. Renkli ipe geçtiğimde de hiç değişmeyecek. Pembe ipimi bıraktım. Beyaz ipimi aldım. Yine bakın mesafeyi koruyarak şöyle esnekliğini ipimin beyaz ipime geçiş yaptım ve ters olarak örüyorum. Pembe ilmeklerime geldim. Yine beyaz ipimi bıraktım. Pembe ipimi aldım. Şöyle yine esnetiyorum. Rahat bir şekilde ilk ilmeğimi ördürdüm ve devam ediyorum. Beyaz ipime geçtim. Dediğim gibi beyazın mesafesi kısa olduğu için burada ayarlamak daha rahat arkadaşlar. Şöyle hemen ilk ilmeğimi ördüm. Devam ediyorum. Diğer ilmeklerimi daha rahat örebiliyorum. Beyaz ipimi bıraktım. Pembe ipime geçtim. Şöyle esnettim. Ördürdüm. Çok sıkmıyorum ilk ilmeğimi. 3 ilmeğimi tamamladım. Arka sıramızda bu şekilde arkadaşlar. Yine ilmeğimizi çok sıkmadan renklerimizde gördüğümüz gibi örüyoruz. Bu şekilde örmeye devam edelim. İpimizi hiç koparmıyoruz. Yine sıra başına kadar gelip aynı şekilde başlıyoruz. Pembe ilmeklerimizi pembe, ters olarak beyazları beyaz olarak ve düz olarak örüyoruz. Toplamda 3 sıra olacak arkadaşlar. Bu şekilde 3 sırayı tamamladığımızda tekrar baklava dilimine devam edeceğiz. Geçişini yaptım ve anlattım. Hani 3 sırayı da anlatmaya gerek yok. Bu şekilde gerdirmeden 3 sıra pembe ipimizle devam edelim. Bir sıramızı ördük. 2 sıra daha üzerine devam edelim. Evet, gösterdiğim gibi pembeye geçiş yapmıştık arkadaşlar. İkisi yani bir sırayı birlikte tamamlamıştık. Bir sıra ön, bir sıra arka. Ben 3 sıraya tamamladım bunu. Yani şöyle 3 diş haroşamız oldu. Şurada renk geçişi belli oluyor arkadaşlar. Beni bu çok rahatsız etmiyor. Çünkü ben haroşamı tersten örüyorum. Eğer bu sizi rahatsız ediyorsa haroşayı düzden örenler için bu problem olmayacaktır. Şöyle gösterebilirim. Yani burayı ön sırada 3 ilmeği de düz örersiniz yine pembe iple. Arka sırada bunu da düz ördüğünüzde, yani her sırayı ters değil, sadece arkada pembe ilmekleri de düz ördüğünüzde haroşanız yine tamamlanacaktır. Bu renk geçişi görünmeyecektir ama beni açıkçası çok rahatsız etmedi. Yine de belirtmek istedim. Ben haroşamı ters örüyorum. Şimdi ip geçişimiz tamamlandı. Pembe iple bizim artık işimiz yok. Bir sonraki yani pembe sıra tekrar gelene kadar. O yüzden ipimizi burada iptal ediyoruz artık. Şöyle sabitleyelim isterseniz yine birlikte. Şöyle herhangi bir yerden arkadaşlar şöyle geçiriyorum ve zincir çekermiş gibi ipimi sabitliyorum. Buradaki son ilmeğimizde ilmek uzaması da olmuyor. Yine buradaki ipimi bağlamıştım ama ben tam olarak bunu kesmeden şöyle yine birkaç yerden sabitliyorum daha sağlam olsun diye. Yine hani iplerinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Normalde artık beyaz ipimizle örmeye devam edeceğiz. İkinci dilimimize, yani baklavamızın diğer yarısına başlayacağız. Yine 7 kenar patımı
örerek başlayacağım. İlk aralıklarımız 14 sıra arkadaşlar. Söylemiş miydim bilmiyorum. Bazen hani tüm detayları toparlamaya çalışıyorum. Gözden kaçabiliyor, bazen unutabiliyorum. 14 sırada bir açtığımızda iliğimiz denk gelecektir. Daha büyüğünü yaparsanız eğer daha aralıklı açabilirsiniz. 1 2 3 ilmek ördüm arkadaşlar. Bir ilmek örerek başlamıştık. Bu şekilde açtık. Şimdi kapatacağız. Baklava dilimini şöyle görebilirsiniz. Şöyle sağa doğru kesimimi yaptım. Bir tane artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Bir tane artırdım. Yani ilk sıradaki gibi aynı. Sadece hani başlangıçtaki şu düzler falan değişiyor. Diğer yeri aynı. Kestim. 7 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 pardon 5 ilmek örüyorum. Arasında baklava dilimimin arasında 5 ilmek vardı. Sağa doğru kesiyorum. Kesme ilmeğimiz bakın biri pembe biri beyaz renkte oluyor. Tam oradaki ilmek bizim bir olan düz ilmeğimiz. Bir ilmeğimi ördüm, artırdım. İlmeğimi çevirdim. Sola doğru kestim. 1 2 3 4 5. Yine sağa doğru kesiyorum. Baklavamız şu şekilde kapanıyor arkadaşlar. Buradan yine bir ilmekten 7 ilmeğe kadar çıkacağız. Devam edelim. Artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Artırıyorum. İlmeğimi çeviriyorum. Sola doğru kesiyorum. 1 2 3 4 5. Sağa doğru bir kesim. Aynı ilk sırada yaptığımız gibi. Ortaları değişmiyor. Sadece dediğim gibi kenarlar değişiyor arkadaşlar. Artırıyorum. Bir ilmek düz. Artırıyorum. İlmeğimi çevirdim ve sola doğru kestim. 1 2 3 4 5. Sağa doğru kestim. Bir artırdım. Bir düz ördüm. Bir artırdım. Sola doğru kestim. Evet, ilk sıramız bu şekilde. Yine kenara gelecek olursak aynı şekilde bakın burada zaten buraya geldiğimizde kesme işlemi yapacağız. Artıracağız. Bir düz öreceğiz. Keseceğiz. 3 düzle başlamıştık. 3 düzle bitireceğiz arkadaşlar. Yine sıramı sonuna kadar anlatmayacağım. İlk sıramızı tamamlayalım. Yani renkliden sonraki ilk sıramızı tamamlayalım ve devam edelim. Devam ediyoruz bir sonraki sıramızla. Yani şuradayız. İkinci ajur sırasında. Baklavayı bu tarafa doğru kapatmaya, buradan da açmaya devam ediyoruz. 7 kenar patımı örerek başlıyorum. Çok keyifli arkadaşlar. Hem renkli olması hem de arada böyle hani rengi iptal etmemiz, düz devam etmemiz. Hani burayı yapayım, renge geçeyim, renk bitsin, beyaza geçeyim derken çok çabuk ilerleyen bir model olacak. 7 kenar patımı ördüm. 2 ilmek düz örüyorum. Sağa doğru kesimimi yaptım. Yine bakın ortada 3 ilmeğim oluştu. 1 2 3. Artırıyorum. İlmeğimi çevirdim. Sola doğru kestim. 1 2 3 ilmek ördüm. Yine sağa doğru kestim. Artırıyorum. 1 2 3 ilmek ördüm, artırdım, ilmeğimi çevirdim ve kestim. 1 2 3 ilmek ördük. Sağa doğru kesimimizi yaptık. Artırdım. 1 2 3 ilmek ördüm. Artırıyorum, kesiyorum. Bir kez daha göstereceğim. Kesmiştik. 3 ilmeğimi örüyorum düz olarak. Sağa doğru kestim. Şöyle göstereyim. Artırdım. 3 ilmek örüyorum. Artırıyorum. İlmeğimi çeviriyorum. Kesiyorum.
Zaten hani alt sırada yaptığımız için yaptıkça da kendini belli ediyor. Sağdan soldan kesiyoruz. Ortası azalıyor. Buradan düzlerimizi kesmeden artırarak ilerliyoruz arkadaşlar. Zaten 2 sıra sonra yine şu dilimimiz de tamamlanmış olacak. Sıramızı tamamlayalım ve devam edelim. Evet, devam ediyoruz. Son görünümümüz de bu şekilde arkadaşlar. Yine 7 kenar patımızı örerek başlayacağız. Patımı ördüm. Bu kez bir ilmek düz örüyorum. Diğer 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Artırdım. Arada 5 ilmeğim var düz olarak. Ama hani saymamıza da gerek yok. Zaten şöyle hani görebiliriz. Aradaki ilmekleri örüyoruz. Kestiğimiz ilmekler belli. Artırdım. Öncelikle sola doğru ilmeğimi çevirdim. Kestim. Bir düz. Sağa doğru kes. 3 ilmeğimiz kaldı. Artırdım. 5 ilmek düz örüyorum. Artırıyorum. İlmeğimi çevirdim. Kestim. Bir ilmek düzüm var. Diğer 2 ilmeği sağa doğru kestim. Artırdım. 1, 2, 3, 4, 5. Artırdım. İlmeğimi çevirip kesiyorum. Bir ilmek düz. Sağa doğru kes. Devamında yine artırıyoruz hemen. 5 ilmek düzümü örüyorum. Artırıyorum. Kes, bir düz kes. Bu şekilde yine devam edelim arkadaşlar. Kenarı zaten zor değil. Hani kesme işlemiyle bitiriyoruz. Bir kesiyoruz. Bir ilmek düzle tamamlıyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Yine son sıramızda devam edelim. Sonra renk geçişini yaptıktan sonra sizler devam edebilirsiniz arkadaşlar. Yine bir oraya kadar gelelim ve devam edelim. Evet, yine son sıramızla, yani ajurlu sıramızın son sırasıyla devam ediyoruz. 7 kenar ilmeğimi örerek başlıyorum yine. Yine bildiğimiz bir sıra aslında arkadaşlar. Şurada yaptığımız gibi. Bakın burada 2 ilmeğim kaldı. Kestim. Bitirdim artık. Arada 7 ilmek düzüm var. Düz ilmeklerimi ördüm. Artırıyorum. Üçünü birlikte kesiyorum. Kenarda yarım örneğimiz olduğu için ikisini birlikte kesmiştik. Oradaki 3 ilmeği keserek bitiriyoruz artık. 7 ilmek düz örüyorum. Şöyle görebilirsiniz. 3 ilmeğimiz zaten belli arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim. Bakın 3 kalan ilmeklerimizi kesiyoruz. Kestikten sonra artırıyoruz. Başında ve sonunda artırmış oluyoruz. Artırdım. Üçünü birlikte ördüm. Artırıyorum. Düz örüyorum. Aradaki 7 ilmeğimi yine artırıyorum. Üçünü birlikte kesiyorum. Bir baklavamız da bu şekilde kapanmış oldu arkadaşlar. Bakın. Sıramızı tamamlayalım yine. Bir sonraki renk geçişimizle devam edelim. Renk geçişimizi yaptıktan sonra arkadaşlar dediğim gibi videomu sonlandıracağım. Çünkü tekrar başa döneceğiz. Hani sonuna kadar anlatmaya gerek yok. Öncelikle sıramızı tamamlayalım ve devam edelim yine. Evet, renk geçiş yerimize geldik arkadaşlar. Renkler de yine baklava dilimi gibi kayacak. Burada yapmıştık. Şimdi yine baklavanın bitiş noktalarına renk geçişini yapacağız. Öncelikle patımızı örelim. İkinci rengimi ben mavi olarak kullanmayı tercih ettim. Sizler herhangi bir renk olarak devam edebilirsiniz renginizde. Evet. Şimdi şu ortadaki ilmek ve yanındaki 2 ilmekle, yani toplam 3 ilmekle renk geçişi yapıyorduk arkadaşlar. Bu bizim son kalan ilmeğimiz. Yarım olduğu için burada 2 ilmeğimizi kullanacağız. Yine
Hemen ipimi bağlayarak başlıyorum renk geçişine. Bağladım ve hemen çekerek getirdim örgü hizasına. Ters örüyorduk buradaki örgümüzü. 1 2 ilmek. Dediğim gibi yarım olduğu için 2 ilmek mavi ile ördüm. Beyaz ipime geçtim. Yine aynı şekilde çok gerdirmeden 7 ilmek düz örüyorum. 3 4 5 6 7. Bakın yine kestiğimiz son ilmek ve yanındaki 2 ilmekle birlikte maviye geçiş yapacağım. Yine şöyle örgümü esnettim. Oldukça bol getiriyorum, ipimi taşıyorum buraya. Yine ilk ilmeğimi de oldukça rahat alıyorum ve gerdirmeden 3 ilmeğimi mavi ile ördüm. Aldım mavi ipimi, beyaz ipime geçiş yapıyorum. Yine rahat bir şekilde, bunu taşımama gerek yok. Hemen şöyle bakın, rahat bir şekilde beyaz ipime geçip örüyorum. İlk ilmeğimizi ördükten sonra yine gerdirmemeye dikkat edelim arkadaşlar. Ne kadar rahat alırsak, yani aşırı bolluktan da bahsetmiyorum. Ne kadar rahat geçiş yaparsak bakın örgümüzün de esnekliğini kaybetmemiş oluruz. Yani normalde olmuyor bu, ama arada ip geçişi yaptığımız için şuradaki bir ipin gerginliği arkadaşlar mutlaka örgüde kasma yapacaktır. Önemli olan buna dikkat etmemiz. Bakın yine mavi ipime geçiş yapıyorum. Örgümü şöyle toplamadım. Açık bir şekilde rahat olarak aldım ipimi. Şimdi ördünüz, mesela gerildiğini hissettiniz arkadaşlar. Hemen bir miktar bakın bu şekilde bollaştırabilirsiniz. Bir ilmeğimi ördüm. 2 3. Zaten pembede anlatmıştım ve örmüştük. Hemen beyaz ipime geçiyorum. Bakın elimize alıştıktan sonra hem ip ayarını hem de geçişleri çok rahat yapabilirsiniz. Ben hemen bakın beyazımı bıraktım. Mavi ipimi aldım. Şöyle hemen rahatça ilk ilmeğimi attım. Hemen beyaz ipime geçiyorum. Bu şekilde sizler de hani birkaç denemeden sonra çok rahat örebilirsiniz arkadaşlar. Evet, geçişimizi yaptıktan sonra yine böyle 3 sıra öreceğiz. Evet, maviye de geçişimizi yaptık arkadaşlar. Bu şekilde yine hani pembeyi örmüştük zaten, maviyi de aynı şekilde iplerimizi ayarlayarak örmeye devam edeceğiz. Kenarda yine 2 ilmek denk gelecek. Şöyle görebilirsiniz. Zaten sayıları yaptığımızda tam olarak ayarlanıyor. Burayı yaptıktan sonra yine 3 diş olarak bakın tamamladıktan sonra yeni bir dilime başlayacağız. Bir modelimiz tam olarak tamamlanmıştı. Onu da yine videoyu başa alarak bu şekilde yapabilirsiniz. Yani bir öreceğiz, artıracağız, keseceğiz şeklinde yeni bir modele başlayacağız. Ve bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Toplamda 5 renk olduğunda son olarak ajurlu bölümü yapıyoruz ve yeleğimizi tamamlıyoruz. Toplamda 5 ilik olacak. 5 iliğimizi açtıktan sonra dediğim gibi yeleğimiz de tamamlanmış oluyor. Ben robadan itibaren detaylıca sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Zaten az çok baklava modeli yaptıysanız aradaki örnekte çok bir değişiklik yok. Sadece düz ve ters ilmeklerden oluşuyor. Dikkat etmemiz gereken püf noktaları da sizlere anlattım. Yine takıldığınız, anlamadığınız yerler olursa Instagram'dan yazarsanız, mesaj atarsanız daha çabuk ulaşırım. Görselle birlikte sizlere de yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Gerçekten basit ve bir o kadar da gösterişli bir yelek oluyor bu şekilde yaptığımızda. Özellikle yeni doğan çeyiz yapıyorsanız ve satış yapıyorsanız da gerçekten hani elinizde kalmayacak modellerden bir tanesi. Evet, ben de modelime devam edeceğim. Yine bitmiş rengini, son halini Instagram sayfamdan görebilirsiniz. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin arkadaşlar. Yeni modelde, yeni videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.